Sevgili dostum, bu videoda duyacakların alıştığım burç yorumlarından çok farklı. Çünkü burada gezegen, harita ya da klasik astroloji yok. Burada evcet ilmi var. İsimlerin, harflerin ve kader titreşiminin dili var. Türkiye'de ilk kez burç yorumlarını tamamen ebced bakımıyla ele alıyoruz. Kısa sürede bu kadar ilgi görmesinin sebebi de bu. Yorum değil, mana anlatıyoruz. Tahmin değil, işaret konuşuyoruz. Bu çalışmaları yaparken hiçbir maddi beklentiyle hareket etmiyoruz. Amacımız tek. Kadim bir ilim olan ebcedi doğru şekilde tanıtmak ve insanın kendi kader kodunu fark etmesine vesile olmak. Eğer anlatılanlar sende bir yere dokunuyorsa, kalbinde bir kıpırtı oluşturuyorsa lütfen videoyu beğen, kanala abone ol ve yorumlarda mutlaka bir not bırak, sesini bırak veya bir yazı bırak. Çünkü sen yazdıkça bu ilim daha çok kişiye ulaşıyor. Şimdi ebcedin burcuna fısıldadıklarına birlikte bakalım. Şubat ayı Başak Burcu. Ebced hesabı ile Başak Burcu için Şubat ayının kadersel havasına baktım. Sevgili Başak Burcu kardeşim, Şubat ayı senin için detaylarla yüzleşme ayı. Başak Burcu normalde düzen kurar, plan yapar, eksik arar. Ama bu ay kader sana şunu soruyor. Her şeyi düzeltmek zorunda mısın? Şubat ayında zihnin daha yoğun çalışabilir. Küçük detaylar gözünde büyüyebilir. Keşke böyle olmasaydı cümlesi sıklıkla yaşayabilirsin. Bu ay seni yormak için değil, kontrolü doğru yere bırakmayı öğretmek için geliyor. Başak Burcu Şubat ayında neden her şeyi fazla düşünüyor olacak? Bak kardeşim, bu ay birçok Başak Burcu şunu hissedebilir. Her şeyin bir eksiği var. Bu durum kötümserlik değil, şanssızlık değil, zihnin aşırı yüklenmesi. Başak Burcu kendine fazla sorumluluk yüklemiş. Başkalarının hatasını da üstlenmiş olabilir. Şubat ayına kader diyor ki her hatayı sen düzeltme. Bu ay Başak Burcu için sınavı mükemmellikten vazgeçmek değil, yeterince iyiye razı olmak. Başak Burcu'nun ebced titreşimi, Başak Burcu için Şubat ayının ebced mesajı da var. Seni yoran detay değil, kontrole ihtiyacım var diyor. Bu ay Başak Burcu'nda çalışan ebced titreşimleri 62, zihinsel sadeleşme, 86, emek karşılığı denge, 108, düzen ve sistem. Bu titreşimler fazla düşünmeyi, kendini eleştirmeyi, sürekli kontrol etme ihtiyacını dengelemeye çalışıyor. Seni bir düzene sokacak bu titreşimler. Evet, aile, anne baba kardeşler. Ebced'de ona baktık. Şubat ayında Başak Burcu için aile konusu eleştiri ve anlaşmazlık temalı olacak. Bu ay iyi niyetle söylenen sözler yanlış anlaşılabilir. Buna dikkat edin. Ben yardım ediyorum derken kırabilirsin. Kardeşlerle detaylardan tartışma çıkabilir. Ufacık bir detaydan bir tartışma yaratılabilir. Başak Burcu'na tavsiyem haklı olacağım diye kalp kırma. Susacağım diye de içine atma. Aile dengesi için esmalar hazırladım size. Çünkü bazı huzursuzluklar çıkabilir bu ay ailede. Ya selam, iletişim huzuru, ya halim, yumuşaklık için. Günde 11 veya 21 defa sabah öğle akşam bu zikri çekin ve arkasından da birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik diye Allah'tan isteyin, dua edin. Evet, çok önemli konuya geldik. Çocuklarınızla ilgili gelişmelere baktım Ebced'de. Başak Burcu ebeveynler için bu ay çocuklarda düzen ihtiyacı, sorumluluk baskısı, yeterince iyi miyim hissi olabilir. Özellikle okul çağındaki çocuklarda başarı kaygısı, hata yapma korkusu çok olacak. Burada önemli olan eleştirmek değil sevgili kardeşlerim. Karşındaki çocuğunu cesaretlendirmek.
Şunun çocuğu böyle yapmış, bunun çocuğu şöyle, bak şu arkadaşın daha iyi çalışıyor. Bunlar yanlış şeyler. Cesaretlendir. Yanında ol. Çocuklarınız için de esma hazırladım. O kıymetli varlıklarınız için. Ya Latif yumuşak kalp için, ya Reşit doğru yön için. Tam onlara yön vereceğiniz yaşta çünkü onlar. Ya Latif de çok sert olan, yaramaz olan çocuklarınızı okuyup 101 kere suratlarına, yüzlerine onlar anlamadan deyin. Sevgili dostlarım, iş arayan Başak burçları için de Ebced'e baktım. Şubat ayı iş arayan Başak burçları için seçici ama verimli bir ay olacak. Bu ay detaylı görüşmeler, deneme süreci, referanslı işler ön planda olacak. Sizin için de ayın ortası ve sonu daha şanslı olacak. İş için esmalar hazırladım. Ya Fettah, ya Alim, bilgi ve zeka için. Bunu 90 kere her birini okursan fark edeceksin sevgili dostum. İş kurmak isteyen, ortaklık düşünen Başaklar. Başak Burcu bu ay planı sağlam yapar ama başlamayı erteler. Benim uyarım, mükemmel anı bekleme. Küçük adımlarla başla derim. Çünkü tam zamanı aslında başlamanın. İlla ki böyle her şey dört dörtlük olacak, öyle başlayayım deme, başla. Ortaklık varsa görev paylaşımı net olmalı. Ve net anlaşmalısın. Her şeyi sen yapma. Ve ortağına da iş pay et. Sizin de esmanızı hazırladım ya Hakim. Bunu 76 kere günde zikredin. İşveren Başak burçları, eğer işverensen çalışanlardan yüksek standart beklersin. Ama herkes senin kadar detaycı değil. Bu ay eleştirirken çözüm de sun. Sürekli kontrol etme. Sürekli aksi davranma. Aksi halde çalışan gerilir, verim düşer ve bazıları da işten ayrılmak zorunda kalır. Çalışan işçi Başak burçları. Eğer bir yerde çalışıyorsan fazla sorumluluk alabilirsin bu ay. Nasıl olsa Başak yapar denebilir. Bu ay hakkını söyle, iş yükünü dengele. Size esma hazırladım. Ve ya Adıl iş yerinde adalet için ve bunu 99 kere günde bir kere zikredebilirsin sevgili çalışan kardeşim. Gelelim aşk, evlilik, aile içi huzura. Evli Başak burçları için Ebced'e baktım. Şubat ayında küçük detaylardan tartışabilirsiniz sevgilinizle veya eşinizle. Neden böyle sorusu sıklaşabilir. Burada anahtar her şeyi düzeltmeye çalışma. Biraz akışa bırak. Çünkü neden? Artık bazı hataları görmek veya siz hata yapıyorsanız karşı tarafın devamlı sizin hatanızla karşılaşması evliliği belirli bir yere götürür. Yani iyi bir yere değil. Bakın sevgili kardeşlerim, evli kardeşlerim. Akşamları gelin. Evde monoton bir yaşantınız varsa, evde devamlı dırdır varsa, devamlı tartışma havası varsa veya birbirinizle ilgilenmiyorsanız bu ay önü kapalı bir ay bu konuda. Bu ay yapmanız gereken ne biliyor musunuz? İşten geldiniz, yemeğinizi yediniz. Eşinizin elini tutun, dışarı çıkın. Yürüyüş yapın. Bak arabaya binin demiyorum, yürüyüş yapın. El ele ama. Koluna da girmek yok. El ele yürüyüş yapın. Yağmursa şemsiyenizi alın, öyle yürüyüş yapın. Yağmurlu havada bile. Yürüyün, 1-2 kilometre gidin. Konuşun. Tartışmadan evinizdeki bazı problemleri konuşun. Çözüm yolu aramaya çalışın. Ama iddialaşmayın. Egolarınızı yükseltmeyin. Birbirinizin hatalarını aramayın. Hata görseniz bile ses çıkarmayın. Susun. O anı bozmayın. Eve gelin, oturun, televizyonunuzu seyredeceksiniz, seyredin. Bunu haftada 3 kere yapın. Sizden özellikle rica ediyorum.
bazı çıkmazdaki olan kişiler görecekler ki, size esma da vereceğim şimdi, o esmaları da çekin. Bazı şeylerin düzeldiğini fark edecekler. Aile huzuru için esmalarımız Ya Vedüt, Ya Selam. Çok kıymetlidir bu isimleri Allah'ın. Bunları 201 kere her birini okuyun günde. Hem karı hem koca hem sevgililer, erkek, bayanlar. Çünkü Ya Vedüt, Ya Selam'ı okuyun ve arkasından dua edin. Birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik ver diye haneniz için. Bakın bu ay bazı şeyleri düzelteceksiniz. Lütfen bu dediğimi deneyin. Lütfen deneyin. Her yaştaki bekarlar için de Ebced'e baktım. Bekar Başak Burcu dostum, kardeşim, bu ay çok seçici olabilirsin. Tavsiye etmiyorum ya çok seçiciliği. Kusur arayabilirsin. Ama dikkat, mükemmel insan yok. Samimi insan var. Yeni tanışmalar, iş veya eğitim bağlantılı olabilir. Bekarların bir kısmının kısmet enerjisi kapalı. Bakın bunun üstüne basarak söylüyorum. Kendi kendinizin kısmetini kapatmışsınız, yıldızınızı sıfıra indirmişsiniz. Bunun da yükselmesi lazım. Bekarlar için esma hazırladım. Ya Nasip, Ya Cami. Bunu 101 kere her birini sabah akşam okuyun. Ve bir Ayetel Kürsi, bir Nas, bir Felak sabah kalktığınızda ve akşam yatarken okuyun. Bilmiyorsanız açın telefonunuzdan, sesini de açın, okuyun. Ayrıyetten evinizde defne yaprağı yakın. Bakın hiçbir burca söylemedim bunu, size söylüyorum sevgili kardeşlerim. Özellikle söylüyorum size, evinizde defne, haftada bir gün defne yaprağı yakın, odaları dolaşın. Yani bunu söylememin, istememin de bir sebebi var sevgili Başak kardeşlerim. Başak Burcu bu ay mide, sindirim, zihinsel gerginlik yaşayabilir. Bu hastalık değil, fazla yüklenme belirtisi. Ruhsal bir dengesizlik yüzünden yaşayabilirsiniz. Yatmadan önce de Ya Şafi 7 kere, Ya Selam 11 kere bunları zikredin, yatın. Sevgili Başak Burcu kardeşim, Şubat ayı sana şunu öğretiyor. Her şeyi kontrol etmek huzur getirmez. Bazen bırakmak şifadır. Bu ay kendini eleştirme, yükü hafiflet, elinden geleni yap, gerisini bırak. Mart ayı hareket getirir. Şubat ise zihni sadeleştirir. Yani Şubat'ta zihnini sadeleştirirsen Mart ayında hareketli olacaksın çünkü. Çalışma açısından her açıdan daha hareketli bir ay olacak senin için. Sevgili dostum, bu videoda anlatılanlar bir kehanet değil, bir hatırlatmaydı. Ebced size şunu söylüyor. Kader sabit değildir. Farkındalıkla yön değiştirir. İsimler konuşur, harfler işaret eder. Ama adımı atan yine sensin. Bende neye dokundu? Ne hissettirdi? Ne fark ettim? Bunları yazman bu yolculuğu büyütüyor. Videoyu beğenmen ve kanala abone olman sadece bir destek değil sevgili kardeşim. Aynı zamanda bu ilmin daha çok insana ulaşması için bir kapı açmak demektir. Allah izin verdikçe Ebced'de burçları, esmalarla kader titreşimlerini aynı sadelik ve samimiyetle anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere. Kalbin açık, yolun hayırlı olsun.